Düşünsene, 1453'te İstanbul'un surlarının dibindesin. Top sesleri yankılanıyor. Devasa şahi topları bir kez daha ateşleniyor ve tarih gözlerinin önünde değişiyor. Ya da Fransız devriminin tam ortasındasın. Kalabalık Bastille hapishanesine saldırıyor, insanlar özgürlük diye bağırıyor ve o anın enerjisi tüm Avrupa'yı sarsacak bir devrime dönüşüyor. Peki ya atom bombasının atıldığı gün Hiroşima'da bir sokaktan geçerken hissettiklerini düşünebiliyor musun? Bir günlüğüne bu anlardan birinde bulunabilseydin, tarihi değiştirebilir miydin yoksa sadece çaresizce izler miydin? İşte bugün tarihin en kritik anlarını sanki oradaymışsın gibi yaşıyoruz. 1453 İstanbul'un fethi, surların dibinde bir gün. Bir sabah uyandığında kendini Bizans surlarının hemen dışında buluyorsun. Osmanlı askerleri top mermilerini yerleştiriyor, Yeniçeriler sabırsızlıkla hücum emrini bekliyor. Hava barut kokuyor. Toz ve duman her yeri kaplamış. Herkesin gözünde aynı ifade var. Bu bir saldırı değil, bir çağın kapanışı. Sen de bir köşede Fatih Sultan Mehmet'i izliyorsun. 21 yaşında bir lider, taş gibi dimdik duruyor ve dudaklarından şu cümle dökülüyor: "Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul benim." O an tarihin nabzı o kadar hızlı atıyor ki kendi nefesini tutarken buluyorsun. Bir anda surlardan içeri ilk Osmanlı askerleri giriyor. Çığlıklar, sevinç nidaları ve panik iç içe. Bir günlüğüne bu anı yaşıyorsan sadece şahit olmakla kalmıyor, tarihin bir parçası gibi hissediyorsun. Ama unutma, o gün bir imparatorluk yıkılıyor. Bir diğeri yükseliyor. Senin varlığın hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ama tarihin akışı omuzlarında ağır bir yük gibi çöküyor. 1492 Kristof Kolomb'la yeni dünyaya ilk adım. Dalgaların arasında sallanan bir gemidesin. Santa Maria. Kristof Kolomb karaya doğru bakıyor, gözlerinde hem korku hem de heyecan var. O an Avrupa için yeni bir kıta keşfediliyor ama sen bunu, ardındaki gerçekleri biliyorsun. Güneşin altında ilk adımlar atılıyor, yerliler meraklı gözlerle bakıyor. Ama sen geleceği bildiğin için bir burukluk geçiyor içinden. Bu keşif milyonlarca insanın hayatını değiştirecek. Hem de iyi anlamda değil. Bir günlüğüne burada olmak, keşfin romantik anlatısının ardındaki acı gerçeği yüzüne çarpıyor. Kolomb yerlilerle gülümseyerek tokalaşırken sen onların birkaç yıl içinde neler yaşayacağını düşündüğün için ellerin titriyor. Tarihe tanıklık etmek bazen büyüleyici değil, rahatsız edicidir. 1789 Fransız devriminde Bastille baskını. Bir kalabalığın ortasındasın. İnsanlar öfkeden çılgına dönmüş. Ekmek yoksa özgürlük de yok diye bağırıyorlar. Bastille hapishanesinin dev kapıları zorlanıyor. Öfkeli halk zincirleri kırıyor. Sen bir köşede hem korkarak hem de hayranlıkla izliyorsun. Çığlıklar, silah sesleri, kan kokusu. Bir günlüğüne bu anı yaşamak devrim romantizmini bir anda paramparça ediyor. Ama bir yandan da şunu fark ediyorsun: tarihi değiştiren insanlar sıradan, aç ve öfkeli insanlar. Onlar farkında değil ama attıkları her adım bir kıtanın geleceğini belirliyor. Seninse elinde hiçbir şey yok. Sadece izliyorsun. 1945 Hiroşima'da bir sabah. Güneşli, sıradan bir Japon sabahı. Çocuklar oynuyor, insanlar işine gidiyor. Derken bir ışık parlıyor, gözlerini yakacak kadar parlak bir ışık. Bir saniye sonra gökyüzünden dev bir mantar bulutu yükseliyor. İnsanlar çığlık atıyor, binalar saniyeler içinde yok oluyor. Hava yanık et kokuyor. Sense hayatta kalan birkaç kişiden birisin ve bir günlüğüne burada olmanın aslında ne kadar dayanılmaz olduğunu anlıyorsun. Tarihe tanıklık etmek bazen bir lanet olabilir.
1969. Ay'a ilk adım. Bir günlüğüne burada olmak için şanslısın. NASA'nın kontrol odasındasın, herkes nefesini tutmuş bekliyor. Derken hoparlörden o tarihi cümle geliyor. Bu, insan için küçük, insanlık için büyük bir adım. Armstrong, Ay'a ilk adımını atarken kontrol odasındaki alkışlar kulaklarını çınlatıyor. Ama senin zihninde başka bir soru var. Bu adım gelecekte insanlığı kurtaracak mı, yoksa sadece bir gösteriden mi ibaret kalacak? O an hem büyüleniyorsun hem de geleceğe dair endişeleniyorsun. Tarihin bu anlarını bir günlüğüne yaşamak bazen büyüleyici, bazen dayanılmaz, bazen de düşündürücü. Şimdi sana soruyorum. Sen hangi dönüm noktasında bir gün geçirmek isterdin? Fatih'in yanında mı? Basti'nin önünde mi? Yoksa Ay'a ilk adım atan Armstrong'un arkasında mı? Yorumlara yaz. Çünkü belki de bir sonraki videoda en çok merak edilen dönem